Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internet üzerinden Amazon Kindle'da nasıl tarif kitabımızı, defterimizi yayınlarız bunları göstereceğim. İsmim Akın. İnternet üzerinden sizlere gelir sağlayabilmeniz ve farklı platformlarda ticaretinizi geliştirebilmeniz için takım arkadaşlarımla beraber yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünün konusu Amazon Kindle. Amazon Kindle'ın ne olduğunu bilmeyenler için kısa bir özet geçmek gerekirse, Amazon Kindle normalde yapmış olduğumuz dizaynları defterlerin üzerine oluşturup Amazon platformunda satışa çıkartıyoruz. Ve bu satış ne zaman gerçekleşirse yapmış olduğumuz dizaynı Amazon bizim için basıp dünyanın herhangi bir köşesinde olan müşterimize gönderiyor. Siz bunun için herhangi bir şekilde hiçbir şekilde bir ön ücret ödemeden yapmış olduğunuz karı cebinizde saklıyorsunuz. Gerçekten İngiltere ve Amerika'da bu işten çok ciddi anlamda rakamlar kazanan insanlar var arkadaşlar. Ben de bu platformlarda uzun zamandan beri satış yapıyorum. Sizlere tavsiyem de ücretsiz bir şekilde bu Amazon'da başlayabilir, ticaretinizi hızlı bir şekilde büyütebilirsiniz. Şimdi bunları nasıl biraz daha profesyonel bir şekilde ufak gizli taktiklerini sizlere göstermeye çalışacağım. Nasıl böylelikle çok daha hızlı bir şekilde defterlerinize yayınlarsınız onları göstereceğim. Şimdi öncelikli olarak bazı uygulamalar kullanıyorum. Bunların bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Siz kendi dizaynınızı ücretsiz şekilde de yapabilirsiniz. Ben normalde kendimin yapmış olduğu şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk platformumuzun adı Placeit. Placeit'i kullanmayı bilmeyen ya da duymayan varsa arkadaşlar, Placeit normalde reklamlarınızı çıkarken ön kapak, dizayn ve diğer Facebook reklamlarınızı çıkacağınız logoların hepsini hazırlamanız için mükemmel bir web sayfası. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz fakat bazı şeylere ücretli kullanmanız gerekiyor. Yasal haklarından dolayı eğer bunları satış amaçlı sunmak istiyorsanız bu platforma üye olmak zorundasınız. Yoksa normal bazı dizaynlarınızı sağda solda paylaşacaksınız ve ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz. Ama tekrar yasal hak içeriğini okumanızı tavsiye ederim. Dedikten sonra Placeit'e geliyoruz. Placeit'e geldiğimiz zaman Design bölümünden bu Covers bölümüne tıklıyoruz. Normalde Amazon Merch dizaynlarımızı da burada oluşturuyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Mix, Best Selling, ki bizim için bu daha önemli açıkçası. Best Selling'de Story of Small Town diyor arkadaşlar. Mesela burada şu çok güzel duruyor ve şu da aynı şekilde ya da burada ya da burada. Şu an yapmış olacağımız şey defterden kastım. Şuradaki amacımız tarif defteri oluşturmak. İnsanlar kendi yaptıkları tarifleri unutmasınlar diye içerisine yazıyorlar. Şimdi bunların hepsini adım adım göstereceğim sizlere nasıl yapılacağını ve bu şekilde sizler de kendi defterinizi oluşturabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi bazıları ücretli, bazıları ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağınızı bilmiyorsanız öncelikle bir durun. İlk önce kimin neler nasıl yaptığına bakın. Örnek alarak sizler de bir şeylerden feyiz alın. Amazon'un araştırma yerine geldiğinizde Amazon'da ben sizler için daha demin bu tane buldum. Burada kendi ailesinin Receipt General Books'unu yani defterinin nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz. Burada 979 kere rating almış. Gerçekten de çok güzel. İçeriğini görmek isterseniz de buradan fotoğrafları tıklayabilir. Burada boyutlarını görebilir. İçeriği nasıl gözüktüğünü şu şekilde üzerinde bir dizayn yapmış. Buraya insanlar içeriğini yazıyorlar. Burada da yazmış. Mesela chocolate cake'in tarifini, çikolatalı kekin tarifini yazmış şu kadar. Ve içerisinin şu kadar tariflerini yazmış. Yani insanlar burada gerçekten bu işlerde çok uğraşıyorlar. Ve çok kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacaksınız? Bunu nereden bulacaksınız? Hepsini size göstereceğim adım adım. Sadece mantığını anlamanız için şuna yakın bir şey yapacağız. Şimdi ne diyor? Our Family Recipe. Şimdi geliyoruz buraya. Recipe Collection, okey. Şu Big Book yerine ben buraya Our yazıyorum. Tekrardan Family bölümü var. Şurada. Family. Yani bizim ailemizin recipe defteri aslında. Recipes. Peki, şimdi açık konuşmak gerekirse ben kendi adımı burada tutmak ya da herhangi bir şekilde bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden bu kısmı kaldırıyorum ya da istersem şu şekilde de yapabilirim. Ama alttaki çizgi hoşuma gidiyordu. Onu durmasını istiyorsam bu şekilde yapabilirim.
Burada ikinci şeyde yazı dizaynını değiştirmemiz gerekiyor. Eğer hoşunuza gitmiyorsa mesela biraz daha güzel fontlar bulabilirsiniz. Mesela bu daha güzel oldu. Hour'u değiştirelim. Nasıl gözükecek? Bu biraz daha diğerine göre daha iyi oldu. Burada bakmamız gerekecek açıkçası. Tercih sizin. Nasıl bir dizayn oluşturmak istiyorsanız burada biraz oyalanabilirsiniz. Bizim olan şeyi biraz daha ön plana vurabilirsiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız tercih sizin. Burada hepsini kurcalayabilirsiniz. Bu biraz daha güzel oldu mesela. Hepsini aynı font kullanacaksınız diye bir şey de yok açıkçası. Tercih sizin. Ama Family biraz hepsine nazaran şey durdu. Onu biraz daha böyle mesela bu biraz daha iyi oldu. Ve burada eğer ekstradan da eklemek istediğiniz bir şey varsa fotoğraflarınızı da ekleyebilirsiniz. Şimdi bu kısımda üstteki kısım hoşunuza gittiyse kalabilir. Eğer gitmediyse bunları bu şekilde değiştirebiliriz. Bir de buraya bakalım. Mesela bu biraz daha hoş oldu diğerine nazaran. Bu biraz klasik. Bunları Canva'dan da yapabilirsiniz bu arada. Bunu da anlatacağım. Sadece bu biraz daha işinizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Yani şimdi bunların hepsini dizayn etmek ve ayrıyeten kopyalamak yerine bu şekilde yapabiliyoruz. Bence bu biraz daha klasik ve güzel oldu. Şuna da bakayım son kez. Değişik bir hava kalsın. Neden olmasın? Şimdi arkadaki fon hoşunuza gittiyse kalabilir ama eğer gitmediyse, eğer yapmış olduğunuz defter ya da neyle ilgiliyse oradan şey yapabiliriz. Mesela buradan bakalım. Tekrar dediğim gibi fotoğrafları kullanırken yasal haklarınızın olduğuna dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. Bu biraz güzel durdu aslında diğerine nazaran. Ve burada tabii ki dediğim gibi bayağı bir şey var. Bu fena olmadı aslında. Bayağı da güzel oldu açıkçası. Şöyle yapınca daha güzel oldu. Mesela logomuzu yaptık. Banner color'ı da artık hangi renk yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Arka taraftaki ben şu an beyaz bırakıyorum. Sizler bu sarıya yakın renkler yapabilirsiniz. Mesela biraz böyle ya da yeşil rengini kullanabiliriz. Şurada kombinasyon olarak güzel duruyor. Renklerin kombinasyonlarını çok önemli. Ama ben şu an sadece beyaz yapacağım. Vurgulanması açısından. Çünkü şu pastel renk olduğu için ona yakın bir renk seçiyorum. Ve bu tabii ki zaman alıyordur arkadaşlar. Burada hani teker teker hepsinin nasıl olacağını göstermeyeceğim. Çünkü gerçekten uzun zamanlar alıyor. Şuna yakın bir şey de yapabilirsiniz. Burada görüyorsunuz hani şey olarak nasıl gözükeceğini. Ve burada internet üzerindeki kitapların dizaynlarının nasıl olacağını, dimensionlarını indirebilirsiniz. Buradan hepsini de indirebilirsiniz. Bana şu an dimension olarak ben normal buradan indirip de bu şekilde de yapabilirim. Ama arzu ediyorsanız mesela şunu indirelim şu an. Bunu indirdikten sonraki süre içerisinde hangi dimension'da yapacağınızı biliyorsanız direkt şey yapabilirsiniz. Ama bilmiyorsanız şimdi bunu nasıl bulacağınızı da göstereceğim sizlere. Ya da şu tarzdaki bütün her şeyi de yapabilirsiniz. Değişik değişik. Bunları 2 dakikada yayınlayabiliriz. Büyük ihtimal şimdi bu defterimiz inmiştir. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Canva'ya geliyoruz. Canva'da Create a Design diyeceğiz. Fakat Tangent Template'e gelip ilk önce KDP bölümünden ya da Amazon'daki burada yayınlanmış olan kitabın aşağıdaki açıklamasından kaça kaç dimension olduğunu bulabilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde burada açıklamalar kısmında yazacaktır. Fakat şimdi ben buradan değil yapmak istediğim şeyin dizaynını oluşturmak istiyorum. Bunun için de Tangent Template nedir diye sorarsanız bir içerik düzenleme programı, içerisindeki defterlerinizin özelliklerini ve tonlarca şey yapabileceğiniz bir seferliğe mahsus $69 ücreti olup ömür boyu kullanabileceğiniz bir program arkadaşlar. Ben kullanıyorum ve kesinlikle bu işi yapan herkesin de kullanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki tercih yine sizin olacak şekilde. Şimdi buradan benim yapmak istediğim Dimension 6'ya 9 defter boyutu. 6'ya 9 inç. Ve sayfa sayısı da 100 sayfa olacak. Şekilde ben istiyorum 100 sayfa. Sizler farklı da seçebilirsiniz ve kitabın defterin içerisi beyaz olacak ve içerisinde bleed olsun.
Bleed'i yapacağım arkadaşlar ve burada arzu ediyorsunuz, diyor ki isterseniz diyor bleed if there any space around the edge no bleed. Ben sadece bleed'i yapıyorum. Ve bleed'i yaptıktan sonra burada kapağımızı bu şekilde indirip bilgisayarımıza, şimdi hepsini neden indirdiğimi de ve neden nasıl kullanacağımı da göstereceğim. Burada diyor ki 12.48'e 9.25 inç şeklinde bilgisayarında Canva'yı açabilirsin. Ya da piksel istiyorsan 3744'e 2775 piksel aralığında indirebilirsin. Hiç sorun değil. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızı ve nasıl yapacağımızı göstereceğim. 12'ye 48'e 9.25 unutmayın. Canva'ya geliyoruz. Buraya geçiyoruz ve burada Custom Size'dan 12'ye bu piksel aralığını gösterip ya da şuradan inç'i seçmemiz gerekiyor eğer inçten yapacaksak. Buradaki bizim seçeceğimiz aralık bize söylemiş olduğu 12'ye 48 9 25. 12 48 9 25. Buradaki yapma sebebimiz defterimizin dizaynını oluştururken bu formatta yapacağız. Çünkü kitap aralıkları ve diğer şeyler de üst üste geldiği zaman arkadaşlar farklı oluyor. Şimdi buradan Tangent Template'den şurada indirmiş olduğumuz format var. Bu formatın teması. Bu bizim ana defterimizin kapağı olacak. O kapağın üzerine çalışarak işlemimizi yapacağız. Onun için Upload bölümüne geldiğimizde burada şimdi bilgisayarımızın masa üstüne indirmiş olduğumuz ya da indirilenlerden şu kısmı direkt bilgisayarımıza atıyoruz. Şuradan Upload bölümünden şunu koyuyoruz ve şimdi bu defter teması üzerinde çalışacağız. Bu bizim normalde yapmış olduğumuz dizaynımızı oluştururken arkadaşlar şurada kitap aralıklarını taşırmayalım, bu cover'ın üzerine bir şey yapmayalım diye. Bu bizim bir nevi iskeletimiz. Bunu sonradan kaldıracağız. Sadece bunun üzerinde dizayn yapmaya çalışıyoruz. Upload bölümünden tekrar Upload Media'ya geldiğimde indirmiş olduğum şu defter dizaynını buraya yapıştırıyorum. Ve bu ortalama bir saniye sonra geliyor. Şimdi defterimin kapağı bu. Bu kapağı da kendi boyuta göre şu şekilde ayarlamam gerekiyor. Süper oldu. Şimdi ne yapacağım? Bunu arzu ettiğiniz takdirde arka sayfaya da yapabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Hiç uğraşmadan. Çünkü arka taraf genellikle boş olduğundan dolayı burada Shapes bölümünden şuraya, hatta biraz daha yakınlaştırırsak şu Shapes'i bu şekilde aynı arka kapak olarak yapabiliriz. Fakat burada bu renk gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel durmuyor. Bunu o yüzden değiştiriyorum. Tekrar Shapes bölümüne geliyorum ve buradan Shapes bölümünden bu kısmı, şu aradaki şeyi de kaldırmak istiyorum. Kapak kısmını şu şekilde arasına şey yapıyorum. Burada benim size tavsiyem, arzu ettiğiniz takdirde buraya yakın renkler kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için de arkadaşlar ekstradan bir yardım alabilirsiniz. Nasıl olabilir mesela? Buradan Color Page bölümünü eğer daha önce kullandıysanız burada şuna yakın renkleri alabilir ve burada renk butonuna tıklayarak kullanabilirsiniz. Şuraya tıklayalım mesela. Buradan bizim seçmiş olduğumuz renkler karşımıza gelecektir. Burada direkt o rengin kodunu bize verecek. Buradan renk seçiyoruz şuraya geldiğimizde. Şurada renkin kodunu alıyor. Şimdi bunlarla işleminizi yaptıktan sonra ben şunun rengini şu renk yapmak istiyorum. Şunu kapatalım. Tekrar buraya tıklıyorum. Tabi burada değiştirebilirsiniz. Bakın hangisi gözünüze hoş geliyorsa illa onu da yapacaksınız değil. Burada hep deneme yanılma yöntemiyle biraz bakmak gerekiyor açıkçası. Şuradan gri fena değil. Fena değil. Daha iyisi olabilir. Daha güzel olabilir. Siyah da yapabilirsiniz. Siyah biraz daha güzel olur diğerlerine nazaran dedikten sonra arkadaşlar çok uzatmadan dizaynımızın nasıl gözüktüğünü bu şekilde görebiliyorsunuz. Eğer her şey sizin için uygunsa da buradan download bölümünden bilgisayarımıza indiriyoruz. PNG dosyası şeklinde. Şuradan ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Şimdi bunu indirdik. İkinci adımda ne yapmamız gerekiyor? İlk önce ne yaptık? Kapağımızı oluşturduk. Şimdi bize bir içerik lazım. Fakat daha demin size gösterdiğim kısımda şuradan içeriye baktığımızda bunu yapabilmemiz için şu kısmı, içeriği Google Slide kullanmamız gerekiyor. Eğer Google Slide'ın ne olduğunu bilmiyorsanız
Google Slide'dan şu tarz şeyler oluşturabiliyoruz ya da güzel program kullanmayabiliyorsanız Adobe tarzı. Buradan kendiniz de içeriğinizi oluşturabilirsiniz. Fakat ben bunlarla uğraşmak istemiyorum ve gerçekten çok zaman alıyor bunları yapmak. O yüzden Tangent Template'in burada Tangent Template bu işe yarıyor. Burada içerik üretiyor ve benim yapmış olduğum kitabın ismi Recipe. Ben burada Recipe Paper hali hazırda var zaten. Burada benim yapmış olduğum 6'ya 9 dizaynını 100 sayfa üzerinden bilinçli bir şekilde yaptım ve burada içerik olarak bu şekilde gözüküyor. Ben de bunu download deyince şu an bilgisayarıma bu içerikten 100 sayfa şu an iniyor arkadaşlar. Direkt aynı şekilde. Burada bunu indirdikten sonra defterlerini artık defterimin kapağını Amazon'a yüklerken bu şekilde içeriğini de yükleyeceğim. Buradan renkini de seçebiliyorsunuz ayrıca arzu ettiğiniz takdirde. Şu format bize iniyor. Burada farklı formatlarını da yapmışlar. 100 sayfa. Direkt buraya tıklayarak da arkadaşlar zip file'dan indirebiliyorsunuz. Sizler nasıl arzu ediyorsanız bilgisayarınıza indiriyor. Ve bundan sonraki aşama artık çok kolay. Amazon Kindle'a geliyoruz ve Paperback bölümüne geldiğimizde bu hesabımızda Paperback'ten Amazon Kindle'da defterimizi oluşturuyoruz. Burada kullanıcı adınızdan giriş yapıyorsunuz hesabınıza. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bir onaylama istiyor. Her zaman istemeyebilir arkadaşlar. Bu sadece normal olan bir şey. Bu hesabınıza gelen şifreyi girdikten sonra defterimizi adım adım yüklemeye çalışıyoruz. Hemen tekrardan bakalım yanlış olmasın. Şimdi bunları yaptıktan sonra şimdi olay şu arkadaşlar. Daha demin yapmış olduğumuz örneğe geldiğimizde bu örnekte bu kişi 979 kere rating aldıysa kaç kere sattığını ben hesap edemiyorum. Çünkü Amazon'da sadece %10 müşteri feedback verir. Yani bunun yanına bir tane daha sıfır koymamız, iki tane daha neredeyse sıfır koymamız gerekiyor. Bir tane özür dilerim. Yani yaklaşık 10.000 tane falan satmıştır. Bunu farklı programlarla bulabiliriz ne kadar sattığını ama şu an benim için önemli olan şey değil. Benim için önemli olan şey burada bunun bu konsepte yakın bir şeyler yapabilmemiz. Şimdi buradaki başlıkları alıyoruz. Tabii ki değiştirmeniz gerekiyor sizin. Amazon Kindle'da geliyoruz. Burada Book Title bölümüne yapıştırıyoruz. Ben buraya Press'i kaldırıyorum. Our Family Recipe General